Anlamadığım bir şekilde beni bağlayan oyun. Biliyorsunuz Stardew Valley oyununa büyük bir güncelleme geldi. 1.6 güncellemesi çıkalı da bayağı oldu aslında ama hatta 16 Mart'ta çıktı. Beraberinde birçok heyecan verici içerikle de kendisi geldi. Ben de oyuna bir şans vermek istemiştim. Zamanında görmüştüm oyunu. Çok öven kişiler vardı yani. Sadece bu oyun üzerine kurulan sayfalar, kanallar bile var yani. Çok geniş bir oyun olduğunu duymuştum. Ben de oyuna bir şans vermek istedim. Oyunun konusu dedemizden bir miras kalıyor. Harap bir çiftliği yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gidiyoruz işte. İşimizi gücümüzü bırakıp buraya gidiyoruz. Burada çiftlik yönetim, madencilik, savaş, balıkçılık ve sosyal etkileşim gibi çeşitli aktiviteler var. Oyun piksel art grafiklere sahip, rahatlatıcı bir atmosfer sürüyor. Derin bir hikayesiyle de oyuna gerçekten sizi çekiyor. Oyunun fiyatı şu an $15. Şu anki kur ile 490 TL civarlarında bir fiyatı var. Oyuna Xbox Game Pass'ten de ulaşabilirsiniz. Oyun hakkında fikirlerime geçmeden önce bu son gelen büyük güncelleme ile ilgili birkaç şey söylemek bu oyunumuzun borcu. Çünkü bayağı büyük bir güncelleme olduğu söyleniyor. Oyunu oynayan kişiler tarafından. Hani ben yeni bir oyuncu olsam da bu büyük bir güncellemeymiş. Burada yeni gelen güncellemelerden birisi meyve ağaçları ve fidanlarla ilgili. Artık meyve ağaçlarını kestiğinizde sadece odun elde etmiyorsunuz. Aynı zamanda kesilen ağaçtan bir fidan da elde edebiliyorsunuz. Bu sayede yanlışlıkla kestiğiniz ağacın yerine yeni bir ağaç dikebiliyorsunuz. Orijinal ağaçlardan elde edilen meyvelerin kalitesi yeni fidanların yeniden büyüme hızını da belirliyor. Güncellemedeki bir diğer konu ise büyük ve mini festivaller. Güncelleme ile birlikte oyuna büyük bir festival ve 2 mini festival alanı eklendi. Bu festivaller oyun içi etkinlikleri daha da renklendirmiş. Güncellemenin son konusu ise oyuncular güncelleme sonrasında daha büyük bir sandığa sahip olabiliyor ve yeni bir çiftlik türü seçebiliyorlar. Evet, gelelim asıl videomuzun konusuna, oyunun iyi ve kötü yanları, alıp almamanıza karar vereceğiniz kısma. Yani bu oyunu çok düşünüp oynasam mı oynamasam mı diyen bir tayfa olabilir. Çünkü oyun hani bir oyun, böyle hani dışarıdan baktığında bir grafik yok gibi görünüyor. İçinde ne var ne yok bilinmediği için çoğu insanın alıp denemek istemeyeceği bir oyun olabilir. Ben de bu riski alıp denedim çünkü bunun için varız. Yani bu kanalın amacı da bu zaten. Evet, oyunun iyi yanlarından başlayalım. İyi yanları çok sakin, girip kafa dağıtmalık bir oyun. Bununla beraber oyunun içindeki karakterler ve çıkan hikayeler çok güzel ve tatlı. Böyle zaten oyunun piksel art olması buna da güzel bir tatlılık katmış. Bu arada piksel art bir oyunun beni bu kadar çekeceğini de düşünmemiştim. Yani ben grafiğe biraz önem veren birisiyim. Tabii grafikten önce daha önemli şeyler var. Oynanış falan, onlar da önemli, hikaye. Ama hani bir oyun oynayacaksam grafiklerinin biraz daha iyi olmasını tercih ediyorum ben. Benim tarzım bu olduğu için. Oyunu sevgilinizle beraber de oynayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Hani çok iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz beraber. İkiniz birlikte oynayabiliyorsunuz aynı oyuna girip. Bu arada oyunun mobilde olması da çok büyük bir artı. Hani bazı insanların bilgisayarı falan olmayabiliyor. Böyle güzel oyunları, derin oyunları mobilde oynamak gerçekten büyük bir artı. Bu da oyunun iyi yanlarından biri. Oyunun dediğim gibi çok yönlü bir şeyi var. Tek bir oyunda birçok türü harmanlamışlar. İşte craft var, az çok hikaye var. Yani ilişkiler yaşayabiliyorsunuz. NPC'lerle diyaloğunuz falan var. Her şeyi yapabiliyorsunuz bu konuda. O yüzden oyun çok yönlü olduğu için sürekli sizi bir şeylere itiyor ve bu da oyunun sürekliliğini arttırıyor. Grafikler ve atmosfere geçecek olursak, grafikler ve atmosferde zaten sevimlilik ve görsellik rahatlatıcı bir atmosferle birlikte sizi karşılıyor. Bu oyun aslında böyle çok chill, hani rahatlatıcı, girip dediğim gibi kafa dağıtmalık ve takılmalık bir oyun. Bazısı sevmeyebilir. Özellikle erkek arkadaşlar için bu oyun zorlayıcı olabilir. Çünkü hani biz biraz daha böyle vurdulu kırdılı, savaş, genelde savaş oyunlarını çok seviyor. Bizim cinsimiz diyeyim. Biraz daha tabii kadın oyuncuların ağırlıklı olduğu bir oyun olabilir ama erkeklerin de çok oynadığı bir oyun. Erkekler de oynuyor. Oynayan erkekler de var. Bir diğer konuda oyun olumlu yönde aşırı detaya sahip. Yani bir sürü böyle size bir şeyler öğretiyor, bir şeyler sunuyor. Sürekli bir yerden bir hikaye çıkıyor. Zaten bir sürü karakter ve her karakterle her gün etkileşime geçebiliyorsunuz. İşte onlara hediye verebiliyorsunuz falan. Hani kasaba, zaten böyle bir kasabanız var. Orası böyle bir canlı yaşayan bir kasabası var. Böyle farklı hikayeler de çıktığı zaman bilinmezlik, ne hikayeler çıkacak şey de olduğu için o sizi zaten oynattırmaya devam ediyor oyunu. Hani biraz hemen sonraki güne geçeyim, diğer işimi yapayım falan gibi. Bilinmezlik, buradan acaba ne hikayeler çıkacak olayı da oyunu oynattırıyor ve sürekliliğini sağlıyor. Oyunun eksi yönlerine bakacak olursak aslında oyunun neredeyse hiç eksi yanı yok diyebilirim. Oyunun gerçekten her şeyini, yani olması gerektiği gibi 1-2'de oyunun nasıl olması gerekiyorsa her şeyi çok güzel başarmış aslında. Burada sadece bir iki tane şey değinmek istiyorum. Festival anlamak başta bana zor geldi. Tabii ben belki anlamamış. Yani o an belki odağım, hani rahat bir oyun dedim ya, belki odağım kaymıştır falan. O yüzden orada anlayamamış olabilirim. Orada bir kayıp yaşadım. Yani sürenin yarısına gelince festivalin olayının ne anladığını anladım. Sonra tabii NPC'ler beni tokatladı o araya. Herkes festivalin ne olduğunu yapay zeka olduğu için, bildiği için hemen yaptılar. Ben orada bir kaybettim. Bir diğer konuda oyun içi zamanı çok hızlı ilerliyor bence. Oyun içindeki zaman hemen geçiyor. Hemen akşam oluyor. Hemen, yani yapmanız gereken şeyler oyunu sürekli keşfetmek istediğiniz için yetmeyebiliyor. Yani bana yetmedi açıkçası. Bir yere gidiyorum, hemen akşam oluyor. Bir yerden sonra da denedim ya, akşam oldu artık, mesela madendeyim. Gidebildiğim yere kadar gideyim diyorum. Ne olabilir ki diyorum. Hani burada belki Minecraft'ta var yani, yatak mekaniği, yanına yatak alıyorsun. Orada doğabiliyorsun falan, tekrar uyuyabiliyorsun. Belki öyle bir mekanik olsa oyun, uyku şeyi biraz oyunu baltalıyor gibi geldi bana. Hani
bu uyku şeyini öyle çözebilirler. Yanımızda belki bir uyku tulumu taşıyıp. Ha, belki de vardır, ben oyunun ilk saatlerindeyim ama uyku tulumu gibi bir şey görmedim şu ana kadar. Büyük ihtimal evimize gitmemiz gerekiyor uyumamız için her seferinde. O yüzden bu biraz oyunun hızını baltalıyor. Yani oyun içi zaman çok hızlı geçiyor. Hemen akşam. Zaten eğer bir tarlanız varsa onu topluyorsunuz falan, ekerken falan bayağı zaman geçiyor. Bu bir sorun olarak bence burada eksi olarak durabilir. Ha, bu oyun türüne uzaksanız, hani bir bakmak istiyorum, bu videoya denk geldim ne yapayım derseniz. Ya oyun Steam'de açıkçası böyle bir oyuna ben 500 daha vermem, açıkçası söyleyeyim. Game Pass'te var olduğu için ben denedim. Çünkü bu tercih aslında yani. Rahat bir oyun istiyorsanız böyle takılayım. Sevgilinizle mesela oynamak için bir oyun arıyorsanız kesinlikle sevgilinizle oynayabiliyorsunuz. Ya da kız arkadaşınız, eşiniz neyse. Öyle bir oyun arayanlar için oldukça zevkli, güzel bir oyun olur. Çünkü oyunun amacı zaten hani rahat bir şekilde takılırken oyun oynamak. Orada insanlarla ilişki kuruyorsunuz. Bir şeyler, hikayeler falan var. Hani rahat takıldığınız, kasmadığınız, ayaklarınızı uzatıp oynadığınız bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız alıp kesinlikle deneyin tabii ki. Zaten anladığım kadarıyla bu türde klasik olmuş bir oyun. Yani çok popüler bir oyun. Zaten bu güncellemeden sonra oynayan kişi sayısı da bayağı bir arttı. Ben de dedim bir videosunu patlatalım. Belki oynamak isteyenler olur. Ben de bu türe uzak olan birisi olarak beni çekti içine. Sizi de çekecektir yani. Oynayabilirsiniz abi. Bayağı bir saat gömersiniz. Ben de bayağı uzun oynadım. Dediğim gibi oyunun öyle beni baltalayan, çok hani böyle canımı sıkan bir olay yok. Sadece o zaman döngüsü biraz bana hızlı geldi. O da oyuna devam etmek istediğim için, dedim ya oyun sürükleyici bir oyun. Hani orada oyuna devam etmek istiyorum ama bu uyku olayı gece oluyor falan. Gece olunca da sizi galiba köylüler falan buluyordu. Sizi eve yolluyorlar, işte sizi bulduk falan filan diye. Orada da bir para kaybediyorsunuz. Aynı GTA'daki gibi hani polise yakalanma gibi bir muhabbet var. Bu uyku olayını hani öyle getirselermiş güzel olmuş. Mesela ben madende ilerlemek istiyorum. Alta kadar inecektim diyelim. Gerçi bir yerden sonra da envanter doluyor ama öyle şeyler oldu. Bu arada bu ilişki konusu sizde bağımlılık yapabilir. Hani insanlarla kurduğunuz ilişkiyi geliştireyim derken oyuna zaten bağımlılık yapan kısmı bence o. Hani insanlarla bir etkileşime girmek, onlara hediye verebilmek falan filan. Bunlar olduğu için insanlar oyuna bağlanıyor ve devam ediyorlar sürekli. O yüzden yakınlarda böyle sınavınız varsa bu oyuna bulaşmayın. Gerçekten bir bağımlılık yapıyor. Ben anlamadım nasıl yaptığını. Gerçekten bir bağımlılık yapıyor. Ona göre hani başlayın bu oyuna. Hani böyle boş zamanda başlanacak bir oyun bence. Girip takılayım. Gerçi öyle de olabilir de hani ben de acaba ben de herhalde oyunlara bağımlı olasım var. Her oyuna bağımlılık yapıyor bende. Gerçi zamanından beri oynuyoruz. Ondan olabilir. Yani zamanının oyuncusuyuz. Başladık 2004'ler. Kaçta başladık ya? 2004'ten başladım ben oyun oynamaya. Çok eski yani. Öyle biraz bizde yapıyor bağımlılık ya. Siz bizim gibi olmayın. Sanki kötü bir alışkanlıkmış gibi. Neyse bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi yine tarafsız bir inceleme oldu. Yani bu oyunu başlayıp başlamamak tamamen yine size kalmış. Çünkü oyun popüler olduğu için oyuna başlamayı denemek isteyen insanlar olabileceğini düşündüğüm için böyle bir video yaptım. Evet, Stardew Valley oyununu oynayıp oynamamak tamamen size kalmış. Tüm eksileri artıları bana göre bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.